Ailem şöyle, 1954 yılında Makedonya, bizim eski şeyimizde Üsküp'ten Kumkapı'ya babamın dayılarına göç gelmişler. Onlar istek yollamışlar. Orada işte 1-1,5 sene kadar kalmışlar. Ondan sonra babamın teyzesi varmış Kadırga'da. O demiş isterseniz, tabii orada bayağı kalabalık olmuşlar Kumkapı'daki evde. İsterseniz bize gelin demişler. Biz de hani oturun filan. Oraya yerleşmişler. Annem diyor Kumkapı'da diyor tren geçerdi. Tam tren istasyonuna karşıymış evleri babamın dayısının. Annem diyor her geçişte tren diyor çok ağlardım diyor. Derdim ki ah kimlere ayırdın yine annesinden babasından. Çok duygulanırdım. Hatta işte babamın yengeleri dermiş ki hadi al çocukları. Onun torunu da varmış. Çık diyormuş sahil kenarına. Geçsin o sıkıntın. Annem de abimi alırmış. Bir de o diğer akrabanın çocuğunu, ikisini. Annem diyor ki sahil yolu bile yoktu o zaman diyor. Taşlıktı diyor oraları. Oradan diyor çocuklar taş atarlardı denize diyor. Ben de diyor öyle duygulanırdım, özlerdim diyor hani. İşte oradan sonra Kadırga'ya geçiyorlar. Kadırga'da işte 1957 yılında ben dünyaya geliyorum. Orada da yine babamın amcaları, amcanın eşi, kızı, oğlu, onlar bu sefer gelmişler bizim yanımıza. Onlar kalmışlar bir müddet. İşte ben onların yanında biraz büyümüşüm. İşte ben orada 18 yaşına kadar kaldım. Ondan sonra çok güzel günlerimiz vardı orada. Komşuluk çok vardı. Bayramlar çok güzeldi. İşte orada ilkokula gittim ben, Kadırga İlkokulu'na. Ondan sonra orayı bitirdikten sonra işte bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte İstanbul Kız Lisesi'ne yazıldık. Oraya gittik. Orayı bitirdik. Ondan sonra işte bu terör olayları falan başladı biraz. Babam pek müsaade etmedi. Zaten biraz babamın dayı tarafı biraz kapalı fikirliydiler. Yani yeter ne gerek var hani kız çocuğudur. Dikişe gitsin, dikiş öğrensin gibilerinden. Sonra işte biz arkadaşımla birlikte akşam kız sanat vardı. Cağaloğlu akşam kız sanat. Oraya gittik ama oraya bizi zor almadılar. Önce İstanbul Kız Lisesi'nden müdüre gittik, rica ettik. Ne olur bizim kaydımızı verin, biz taşınıyoruz. Çocuk haklı, bilemiyoruz. Müdür bey de diyor ki olmaz diyor yavrum diyor. Hani siz nereye taşınacaksınız adresinizi getirin bize. Biz size oraya kaydınızı göndeririz. En sonunda tabii çok sıkıştırınca zorlandık. Yok dedik biz dikişe gitmek istiyoruz iki arkadaş. Sonra Cağaloğlu akşam kız sanata gittik. Orayı iyi güzel başarılı geçiyordu. Bu sefer oraya da gerçi zor aldılar bizi. Hani gelmeyin okulunuzu bitirin devam edin güzel okuyorsunuz. Ama biz iki arkadaş ille yok dedik dikiş öğreneceğiz dedik. Dikişi bitirdik. Orada da hocamız bizi çok beğendi dikiş hocamız. Dedik ki siz dedi olgunlaşmaya gönderelim dedi. Nerede peki olgunlaşma? İşte Taksim'de. Tabii biz eve geldik çok sevinçli. Babamıza söyledik. O da annesine söyledi. Onun üvey babası vardı arkadaşımın. Ondan sonra babalarımız müsaade etmedi. Arkadaşım da annesi yok dediler. Taksim yok asla olmaz. Benim babam biraz tutucuydu. Ben dedi kız çocuğunu oralara göndermem. Siz de okudunuz ettiniz. Dikişinizi biliyorsunuz. Evinizde dikin. Yapın işlerinizi. Sonra o şekilde işte orada ben 18 yaşına kadar kaldım. Ondan sonra tabii büyüdük. Ev orada ahşap evdi. Böyle 2 katlıydı. Üstte babamın teyzesi otururdu. Aşağıda biz oturuyorduk. Biraz küçük gelmeye başladı ev. Çünkü dışarıdan Üsküp'ten gelenlerimiz çok oluyordu. 2-3 ay kalıyorlardı yatılı. Böyle olmayacak dedi babam. Biz dedi buradan taşınmak zorunda kalacağız. Tabii ben çok üzüldüm. Çok çok seviyordum Kadırga'yı. Orada çok güzel anılarımız vardı. Komşuluk çok vardı. Bizim arkada bahçemiz çok büyüktü, çok güzeldi. Annem pek bizi öyle sokağa bırakırdı ama çok şey yapmazdı. İlle diyordu gelin hani siz kızlar diyordu ben size yapacağım işte çaylar, kurabiyeler falan bahçede oynayın. Bahçede envai çeşit ağaçlarımız vardı. Çok güzeldi. İşte annem salıncaklar kurar orada oynarız ederiz. Böyle arada da tabii sokağa çıkıyorduk. Ama çok güzel komşuluk vardı. Herkes birbirini tanıyordu. Mesela bizden
Sokollu Mehmet Paşa Camii vardı. Oraya kadar bütün herkes sokağa çıktığında hep merhabalaşır, selamlaşır. Hep tanıdıktı. Ama yine de annem pek sevmiyordu öyle hani. Konu komşuya pek bırakmıyordu. Mesela işte akşamları kadınların gezmeleri oluyordu. Kadınlar toplanıyordular böyle evlerde. İşte çaydı, muhabbetti, oydu buydu. Benim babam pek öyle kahveye falan gitmezdi. Bize diyordu annem gündüz gelin daha çok diyordu. Çünkü benim eşim sevmiyor kahveyi. Bize daha çok gündüz geliyorlardı. Ama biz mesela diğer evlere, komşulara daha gece gidiyorduk oturmaya. İşte çaylar, kuru yemişler falan böyle. Çok güzel geçiyordu günlerimiz. İşte bayramlar çok güzeldi. Bayramlarda ben tabii kız çocuğuyum diye babam küçükken öyle bir 7-8 yaşına kadar abimle beni alıyordu. Bayram gezmelerine gidiyorduk. Ama tabii biraz büyümeye başladıktan sonra babam dedi sen dedi artık annenle kal dedi. Biz dedi abinle gezelim. İyi tamam diyordum ve inanın kapı hiç kapanmıyordu. Sabah bir başlıyordu. Akşam yatana kadar devamlı giden gelen. Böyle ay yoruluyorduk yani giden gelenden. Annem böyle çok güzel yemekler yapardı, hazırlardı. Babamın sabun fabrikası vardı önceden. Önce işçilere, oraya çalışanlara annem derdi, oraya gönderelim. Babama hazırlıyordu. Aynı babam diyordu ki bize ne yemek yapıyorsan aynısını çocuklara. Ve onlara, ilk önce onlara götürüyordu babam. Camiden gelirdi. Hemen bayramlaşırdık. Tamam diyordu, abimi alıyordu. Beraber arabaya atlıyorlardı. Doğru çocuklara götürüyordu. Onlar yesin içsin. Sonra işte saat 9.30-10 gibi babam bize gelirdi eve. Ve biz kahvaltı falan yemezdik. Çünkü o kadar çok giden gelen olurdu ki. Yani o bizde bayram yemeği çok güzeldi. Böyle toplanırdık. Beraber yerdik. O bayram yemeğimizi yiyip ondan sonra gezmeye dışarılara çıkardık akrabalara. O şekilde devam ediyorduk. Yani çok güzel günlerimiz oluyordu orada. Sonra bizim bir komşumuz vardı. Beyhan abla. Onun tabii yaşı bizden büyüktü. Evleneceği zaman işte annem onlara çok yardım etti. Çok çeyizlerini yaptı böyle hazırladılar, diktiler filan. Ondan sonra çeyizler serildi. Annemin çok elinden gelirdi böyle. Çok marifetliydi annem. Annesi diyordu. Onlar Kayseriliydi komşularımız ama çok iyiydik. 5 kızı vardı. Ben tabii bir arkadaşla beraberdim. O Beyhan ablanın düğününe böyle çok güzel gitmiştik. Seve seve gitmiştik. Çok güzel olmuştu. Bütün mahalle toplanmıştık. Böyle çok güzel olmuştu. Yani işte camilere giderdik. Mesela Ramazan'da annem mukabeleye giderdi. Beni de alırdı yanında. Fuat Paşa Camii vardı. O Sultanahmet'e gitmeden orada bir cami. Oraya çok güzel hocalar gelirdi. Hatta orada Gönenli Mehmet Efendi vardı. O gelirdi. Ondan sonra bir tane Mısırlı bir Safiye Hoca vardı. Bak hiç unutmuyorum çocuktum. Çok güzeldi sesi. Çok dinlerdik. Sonra annem koşu koşu eve gelirdi. Ay diyordu hemen iftar hazırlığı. İftarımızı yeriz. Ondan sonra camiye giderdik. Sokollu Mehmet Paşa Camii'ne, teravihlere giderdik. Teravihi kılarız orada. Ondan sonra tabii kışın erken oluyor. Hadi ondan sonra kime davetliysek oraya gezmeye gidiyoruz çaya, kahveye. Böyle çok güzel günlerimiz oluyordu. Yani o zaman tabii işte orada çok savaşlar gördükleri için babamlar bir de tabii dinle ilgili biraz kısıtlamalar varmış. Babam demiş ben artık duramayacağım burada. İşte ilk dayıları gelince onlar istek gönderiyorlar. Öyleymiş önceden. Babamlar o şekilde gelmişler. Ondan sonra tabii biz istek göndermişiz babamlar amcalarına. Onlar gelmişler. Öyle öyle yavaş yavaş bu tarafa bayağı bir gelen olmuş. Ama yine de orada çok akrabalarımız var. Benim mesela dayım vardı rahmetli oldu 3 sene evvel. Hala yengem var, teyzem var. Hatta teyzem şu an Umre'de. Onunla hep böyle WhatsApp'tan görüşüyoruz. Teyzemin çocukları var, halamın çocukları var. Orada çok yakınlarımız var hala. Ama yani onlar da özeniyorlar bazen bizim bu tarafa. Ama oradaki saygılar da çok çok fazla. Çok güzel. Yani oraya bir gitseniz orada artık böyle o kadar değer veriyorlar ki. Şimdi onlar İstanbul'dan da demiyorlar, Türkiye'den gelmiş diyorlar. Ay Türkiye'den gelmiş. Artık böyle nereye koyduracağını bilmiyor insanlar. Saygılar o kadar yani çok.
Yani o şekilde gelmişler. İşte abim orada 2 aylıkmış buraya geldiğinde. Ondan sonra burada tabii biraz yani şöyle sıkıntı, hasret, özlem çok olmuş. Annem tabii orada bütün yakınlarını bırakmış. Anne, baba, babaanne, herkes. Hatta annemi o zamanlarda Kosova'ya istemişler gelin olarak. Babaannesi demiş ki ben hayatta vermem demiş. Kosova uzak. Halbuki 1,5-2 saatlik bir yol. Ben vermem demiş torunumu. Ama buraya veriyor tabii. Üsküp'e evleniyor anne. Tabii birkaç sene sonra mı nasıl vallahi tabii 2-3 sene sonra herhalde babam ben diyor İstanbul'a gideceğim diyor. O zaman hatta annemi dedem falan demiş istersen kızım gitmeyebilirsin. Yani bak bunu göze al orada kimsen yok. Yok demiş baba benim evladım var. Eşim nereye ben de oraya onunla. Ama tabii annem çok üzülmüş, çok üzüntüler çekmiş burada çok yalnız. Ama işte o dayıları kucak açınca bayağı ilgilenmişler. Güzel günleri olmuş yine de yani. Vallahi babam çok disiplinli, çok sert görünüşlü. Aslında çok yufka yürekli biriymiş. Onu ben ama evlenince anladım. Çok böyle dinine bağlı, işine gücüne bağlı, çocuğuna, çocuklarına, evlatlarına bağlı yani yuvasına bağlı biriydi. Babam buraya geldiğinde nasıl diyeyim deri üzerineymiş babamın orada da işi. Burada Kapalı Çarşı'da derici dükkanı açmışlar. Fakat o zaman ben tabii hatırlamıyorum yokmuşum. Orada Kapalı Çarşı'da büyük bir yangın olmuş ve babamın orada bütün sermayesi her şeyi bitmiş. Yanmış kül olmuş. Ondan sonra bayağı bir sıkıntı çekmiş. Sonra işte başka bir ortaklarla buluşuyorlar. Burada sabun fabrikası açıyorlar. Orada da işleri çok iyi. Babam çok çalışkan. Hatta o fabrikayı ben hatırlıyorum çocuktuk giderdik. Bütün böyle kenarlarına çiçekler ekmiş. O güzel böyle tertemiz mis gibi. O çalışan elemanların yatakları, yorganları, çarşafları her şey pırıl pırıl. Çok titizdi baba. Ama maalesef işte ortaklardan yana şansımız yoktu. Ortaklar bayağı bir almış götürmüş. Biz yani benim babam hep param ilerlesin, para iş nasıl derler ev işi getirmez ama iş evi de getirir, daha da arttırırsın. O şekilde hep dermiş. Ortaklar işte zamanında arabalar, evlerde telefonlar o zaman çok lükstü. Telefonlar filan. Ama babam yok, benim param çalışsın. Pek şey yapmamışlar böyle, ev mev almamışlar. Ondan sonra bir iflas ediyorlar. Babama hatta ben çocuktum hatırlarım eve aciz bile gelmişti. O zaman çok kötü olmuştuk annemle beraber. Eve girdi ve annem dedi ki ay ne olur dedi ayakkabılarım böyle kocaman bir sofalığımız vardı. Sofalık derdik. Hol büyük geniş bir hol. Oradan girdiler. Annem dedi ki aman ne olur dedi ayakkabılarınızı çıkarın dedi. Hayır çıkarmayacağız dedi. Biz gireceğiz ne var ne yok bakacağız filan. Buzdolabını yazdılar o zaman. Birkaç şey daha sanırım unuttum şimdi. Biz çok üzüldük annemle. Hatta annem sıkıldı neydi bu neden dedin filan. Babam akşama geldiğinde babama söyledi. Meğer o yıllar önce o kapanan fabrikanın bir tabela vergisi mi neymiş? O ödenmemiş. Onun üzerine. Ondan sonra babam sıkılmayın, üzülmeyin dedi. O çok basit bir şey dedi. Vereceğiz dedi. Olup bitecek dedi mevzu. O zaman öyle bir oldu. Yani babamın bayağı bir zorlandı. Şansım olmadı ne diyeyim. Sonra işte kendi yine tekrar amcam benim deri üzerineydi. İşte bu fabrika iflas edince şey olunca o zaman demiş ben derimont boya işini yapayım demiş. Sonra amcam onu ayarladı. İşte boyaları filan aldı. Küçük Langa'da orada küçük bir yer, tarihi bir yerde açtılar orasını. Orada işte babam bir müddet çalıştı ama sonra sağlığı el vermedi. Ciğerlerinden rahatsızlandı. Orada ben de yeni evliydim. Sonra Hayrullah Bey'e teklif etti eşime. Tamam dedi eşim de oldu dedi hani. Biraz düşündü ama sonra tamam madem öyle dedi hani. Babam dedi ki çok güzel bir kapı dedi. Çok güzel bir gelir var oğlum kapatmayalım dedi. Çalışan bir çocuğumuz vardı ama o pek güvenemiyorum ona dedi.
Sen dedi başına geç. Sonra işte eşim geçince orada da bayağı bir güzel bir çalışma oldu. İlerledik yani. İşte babamlara ev alındı. Ondan sonra işte kısmet oldu. Ben evlendiğimde Yedikule'ye gelin gittim. Orada Bodrum Kat'a gelin gitmiştim. Sonradan orayı sattık, işte Yedikule diğer tarafa geçtik. Biraz karışık oldu galiba. Aslında ben Kadırga'dan 18 yaşına kadar oradaydım. 18 yaşından sonra Küçük Langa'ya geçtik. Orada da babamın Üsküp'ten çok samimi çocukluk arkadaşı ama kardeş gibi diyebilirim. Arkadaşı varmış. Onun kızı Zeliha abla Zlata. Onlar Boşnak'tı. O arkadaşının eşi. Hala da çok çok görüşürüz. O benim ablam. Çok severim kendisini. Onlar dediler ki bizim eve gelecekseniz hiç ev aramayın. Bizim aşağısını kiraya veriyoruz. Siz gelin. Zaten bir aile apartmanımız. Yani yabancı girmesin. Sonra biz oraya taşındık Kadırga'dan. Orada da epey bir zaman kaldık ve orada çok güzel günlerimiz geçti. O Zlata ablanın eltisi vardı, Zeynep abla. Zlata ablanın annesi vardı. O aşağıki katta oturuyordu, biz birinci katta. Zlata ablanın eltisi bizim üstümüzdeydi. Ondan sonra en üstte Zlata abla vardı. Ve orada inanın anahtarlar kapımızın üstündeydi. Herkes aşağıdan ayakkabılarını çıkarır. Tertemiz merdivenler, her gün silinir o merdivenler. Herkes anahtar kapının üstünde. Sadece tık yaparız, hemen açar gireriz yani. Bu kadar bir samimi ortam vardı. Bir de bizim arkadaşlarımız vardı aynı apartmanda. Yaş grubumuz aynı. Çok güzel böyle pikniklerimiz olurdu. Pazar günleri. Abimin tabii arkadaşı vardı, Zeliha ablanın kardeşi. O da aynı yaş grubuydu. Benim arkadaşım vardı Emel. O da aynı yaş grubumuz. Alev vardı, Gülbin vardı. Bunlar hep birlikte pikniklere giderdik. Mesela bir düğün olacak, hep beraber giderdik. Babam biraz benim sevmezdi düğünleri. Pek şey yapmazdı. Benim kızım sevmez diyordu. O Zlata abla ay ne olur ne olur diyordu ya. Bırak diyordu. Bak bizim de yaman ya kızım sevmiyor diyordu. Gitmez o. Ben tabii gencim istiyorum. İçeride üzülüyorum falan ama annem diyordu olsun kızım hadi boş ver sıkmayalım canımızı. Gel çıkalım biz biraz terasa çıkalım diyordu. Terasa falan çıkıyorduk. Böyle geçiriyorduk. Hatta gündüzleri mesela her gün biri çay yapardı. Hemen hani demirlere vururdu böyle tık tık tık. Hadi herkes işini bitirdi mi? Herkes yukarıya terasa çay içmeye. Herkes bir şeyler yapar böyle. Ondan sonra orada yeriz, içeriz, güleriz, konuşuruz. Orada da çok güzel günlerimiz vardı. Böylece devam ediyorduk. İşte orada ben evlendikten sonra Yedikule'ye geçtim. Oradan gelin çıktım. Orada da bayağı çok güzel benim çeyizlerim çok vardı. Böyle el işlerim falan çok vardı. O Zlata ablanın katında bizim biraz daha bir giriş katıydı. Biraz daha küçüktü. Yukarısı daha büyüktü. Orada masaları açtılar onlar. Bütün benim çeyizlerim serildi orada. Benim dikiş çok güzel yapıyordum. Elbiselerim falan böyle hep bütün sergilediler. Ondan sonra kınamız oldu. Kınamız evde oldu. Evde kına gecesi yaptık. İşte oğlan tarafı geldi. Ondan sonra ben nikahtan evlendim. Eşimin tarafına tabii gidince orada da işte bizim adetlerimiz var. İlk cumaydı, dernekti filan. Onlar oldu. Çok güzel günlerimiz geçti orada da. Kadırga'daki evimiz ahşap yapıydı. Ama çok güzeldi. Küçük böyle bir cumbası gibi vardı. Ben hatta işte babamın teyzesi tabii. Arada böyle yukarıya çıkardım, otururdum o cumbada böyle elimi dayardım. Gelen geçeni seyrederdim. Ev tahta tabii, yerler falan tahta. Annemin sobası vardı, kuzine derdik. Şporet diyorduk biz eski şeyle. Hatta Ramazanlarda çok güzel olurdu. Annem önce yakardı sobayı, sonra bizi kaldırırdı. Hadi kalkın sahura diyordu. Biraz üşüyorduk falan böyle dışarı çıkıyoruz tabii soğuk dışarısı. Tamam tamam hadi şimdi diyordu hemen hazırladım yemeğinizi yiyin. Hemen yemeğimizi yiyorduk. Ondan sonra tabii biz yatıyoruz çocuk. Onlar herhalde namaz falan kılıyorlardı. Çok güzeldi oradaki evimiz. Arkada bahçesi çok büyüktü. Çok kocaman envai çeşit meyve ağaçları vardı. Oradan ayrıldığımızda ben çok üzülmüştüm. Çünkü çok güzel anılarımız vardı. Arkadaşlık çevremiz çok güzeldi. Komşuluk çok güzeldi. Dediğim gibi az önce de
Yani Cinci Meydanı'na kadar yani herkes birbirini tanır. Bir de o zaman orada çok bizimkiler çok vardı diyeceğim, yani göçmenler çok vardı. Arnavutlar diyorlardı. Onlar çok vardı. Hep böyle birbirlerine giderler. Ondan sonra toplanırlar geceleri. Az önce bahsettiğim gibi yemekler yenilir, çaylar filan. Cinci Meydanı vardı hatta. Orada abim top oynamaya giderdi çok. Çok severdi topu. Orada top oynarlardı onlar. Biz de işte bayramlarda böyle Luna Park gibi kurulurdu. Bayram harçlığımızla oraya giderdik arkadaşlarla, kızlarla toplanırdık. Onlara binerdik filan. Çok güzeldi. İşte Kadırga İlkokulu yakındı oraya. O Kadırga İlkokulu'nun bahçesi çok güzeldi. Önünde kocaman bir park vardı. Yani çok güzeldi. Çok hüzünlenmiştim oradan ayrılırken. Ama Yedikule, pardon Küçüklanga'ya geldiğimde de yani üzüldüm ama bir müddet. Ondan sonra orayı da çok sevdim. Çok çok hoşuma gidiyordu. Hatta orada beni böyle çok şey yapıyorlardı. Tabii o zamanlarda ev kızı, aile kızı çok önemliydi ya. Çok görücüler geliyordu diyordum. Ben anneme diyordum ki hayır anne ben evlenmeyeceğim ya. Ben bu güzelliği bırakamam. Bak burada arkadaşlarım var ne güzel diyordum. Pek istemiyordum böyle oradan da ayrılmayı ama tabii haliyle yaş gelince kısmet oldu. Oradan evlendim. Yedikule'ye geldik. Ama Yedikule'de de çok güzel geçti. Orada da işte kayınvalidemle bir sene kaldım. Kayınvalidem vefat etti bir sene sonra. Üstte bir komşumuz vardı, rahmetli Nesip abla. O çok böyle bana şey oldu, destek oldu. Gittiği yere hemen beni alırdı, çağırırdı hani gelin çay içelim falan. Hiç beni yalnız bırakmadı. Orada benden sonra işte 1 ay 2 ay arayla da eve 2 tane yeni gelin geldi. Biz onlarla sonra çok kaynaştık. Onlarla çok beraberdik. Hep çocuklarımız aynı hani sene ay farkıyla dünyaya geldi. Bu sefer onlarla böyle hep beraber gidiyoruz gezmekleri, hani geceleri toplanıyoruz, muhabbetler, yemeler, içmeler. Orada da çok güzel bir hayatımız oldu. Yani bilmiyorum benden mi yoksa ben mi seviyorum? Hep böyle gittiğim yerlerde çok güzel ortamlar oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. Oradan sonra işte orada da yine bayağı bir müddet kaldık. Semih büyük oğlum herhalde 1 veya 2 yaşındaydı sanırım. Yedikule'ye daha caddeye yakın olan yere geçtik. Orada da işte 2 tane komşum vardı. Apartman 10 daireliydi ama biz 2 hane çok güzel geçiniyorduk. Yani 3 haneydik. Hep birbirimizleydik böyle. Yeriz içeriz hani piknikler az önce anlattığım gibi. Gezmeler, gün gezmeleri. Mesela 6 tane çocuk vardı. 2 benim, 2 o komşumun, diğer 2 de öbürünün. Hep de erkekti çocuklarımız. Toplanırlar böyle oynarlar. Biz kadınlar konuşuruz, muhabbetler, sobalar vardı. Mısır patlatırlar, kestane pişirirler. Çok güzel günlerimiz orada da oldu. Yani her geçen gün böyle güzel geçince tabii unutmuyorsun o geçtiğimiz evlerdeki günleri ama güzel de geçince çok mutlu ayrılıyorduk. Şimdi işte son olarak da Beylikdüzü'ne geçtik. Beylikdüzü'nde de ama yine bilmiyorum benim şansım herhalde çok korkuyla geldim. Çünkü herkes öyle diyordu. Oraya gideceksin ama orada komşuluk yok. Çok arayacağım falan ama Yedikule'de işte 2 hane komşumuz ayrılınca o evden yani biz de pek şey yapamadık, kalamadık orada, barınamadık. Yani hoşumuza gitmedi. Bir aile vardı alt katımızda. Onlarla pek anlaşma olmadı. Haliyle oradan ayrıldık ama buraya geldim. Ben burada da çok mutlu oldum. Şimdi çok iyiyim yani. Komşum var, komşularım var diyeceğim. İşte toplanıyorlar. Hatta dün beraberdik. Kur'an okuyoruz. Yemekler yeniliyor, sohbetler ediliyor. 15'te bir kişiye geçiyoruz. Yani burası da güzel, burası da iyi. O şekilde devam ediyor hayatımız. İlkokulum, Kadırga İlkokulu'nda okudum. İlk öğretmenim Sacide Hanım'dı. Çok çok iyi bir öğretmendi. Fakat biraz sağlığından dolayı o ayrılmak zorunda kaldı. Ondan sonra Hüseyin öğretmen geldi, erkek öğretmen. Biz çok üzüldük, çok ağladık. Hatta işte annelerimiz falan geldi. Biz istemiyoruz onu, bizim eski öğretmenimiz gelsin, Sacide Hanım gelsin. Hatta annem demişti ki bir arkadaşına, ya dedi çocukların dedi annesi gitti dedi, üvey baba geldi. Nasıl sevsinler dedi bunu dedi. Böyle herkes gülüştü orada.
Halbuki çok iyiydi. O öğretmenimiz de çok iyiydi Hüseyin Bey ama bilemiyorum, erkek herhalde, pek ısınamadık böyle. Sacide Hanım rahmetli çok çok iyiydi. Çok titizdi. Çok hoş bir öğretmendi. Çok severdik onu. Yani çok güzel günlerimiz oluyordu orada da. İşte ben 23 Nisan etkinliklerine katılıyordum. 2 defa katıldım. Şansımıza ikisinde de hep hava yağmuru yağdı. Çok üzülmüştük o zaman. Beyazıt Meydanı'na çıkacaktık ama çıkamadık. Ama sonra hava açınca bizi tekrar giydirdiler kıyafetlerimizi. Kadırga'da bütün Sultanahmet, Kadırga, işte Beyazıt hep o taraflara gezdirdiler. Tabii o günkü üzüntümüz yani çok farklıydı. Çünkü aynı gün yaşayamamıştık 23 Nisan'ı. Ben hatta 23 Nisan doğumluyum. Annem beni 23 Nisan'da dünyaya getirmiş. Ayrıca onun çok böyle severim yani bayramı. Hatta babamın işte o teyzesinin oğlu. Şimdi ben 23 Nisan'da doğmuşum ama tabii babam çalışıyor o zamanlarda. O bizim teyze çocuğuna vermiş. Demiş git kimliğini çıkar. Ben evde dünyaya gelmişim. Kimliğini çıkar. O da işte ayın 30'unda gitmiş. Eve gelmiş. Anneme demiş ki yenge biliyor musun demiş. Münir'e yazdırdım demiş. Ayın 30'una yazdırdım. Yarın öbür gün demiş evlenirse bir hafta kârdı. Ay annem de çok üzülmüş. Ya niye öyle bir şey yaptın demiş. Anne niye aynı gün bak demiş. Bu çok güzel çocuk bayramında dünyaya geldi. Ama yenge onu düşünemedim. Ben demiş ilerisini düşündüm. Kız çocuğu ya. Öyle bir anımız vardır. Çocukluğum Kadırga'da geçti. Dediğim gibi 18 yaşına kadar oradaydım. Çok güzeldi. Çok güzel günlerimiz oluyordu. Dediğim gibi annem fazla pek bırakmazdı bizi dışarıya. O daha çok alıyordu arkadaşlarımı. Ama böyle arada çıkıyorduk. Hatta çocuklar böyle şey yaparlardı, çamurla oynarlardı. Ben çok isterdim böyle. Anne ben de mi oynasam filan. Ama ellerim kirlenecek. Annem sakın diyordu. Senin üstün başın kirlenir. Sen oynama. Sen diyordu bebeklerim var, şeyim var. Öyle böyle bir şeyimiz vardı, anımız vardı. Diğer çocuklar oynarlardı ama biz böyle birkaç çocuk karşıdan bakardık onlara. Akşamüstü gençler böyle toplanırdı. Tabii abilerimiz bizim. İşte sokakta oynarlar. Özellikle kışın bizim hafif böyle meyilliydi, yokuştu evimiz. Fidanlı Bahçe Sokak, hiç unutmam. Ondan sonra çok güzeldi. Oradan hep kayardılar. Kışın çok kar yağardı. Oradan aşağı kayarlardı. Biz de onları seyrederdik öyle. Nasıl kayıyorlar diye ama tabii biz kaymıyorduk. Ben bir defasında yalnız Çemberlitaş'tan işte Cağaloğlu'ndan geleceğiz. Oradan aşağı inerken çok kar. Gidemeyeceğiz, nasıl gidelim arkadaşlarla, ne yapalım dedik. Çantamızın üstüne oturduk, çantamızla birlikte aşağı kadar kaydık. Sonra eve geldik, tabii annem biraz kızdı. Aha ne yapmışsınız? Anne dedim çok kar, kayıyor yerler, ne yapalım? Böyle böyle birkaç arkadaş düşündük, bu şekilde geldik. Sonra öyle bir anımız da var. Öyle oldu. O Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde çok film çevrilirdi. Hep böyle artistler gelirdi. Tabii bütün komşuluk çok güzel ya. Bütün herkes, aa biliyor musunuz hadi film çevriliyor, gelin gidelim seyredelim. İşte artistler geliyor, onları görelim falan. Tabii biz de çocuktuk, hemen koşardık arkalarından bakardık. Film çeviriyorlar. Öyle yani, o da çok güzeldi. Kadırga'daki mahallemiz, dediğim gibi böyle evimiz hafif yokuştaydı. Aşağı doğru iniyordu. Karşıda işte bir komşumuz vardı. Onlar Kayseriliydiler. Babaları Mehmet Bey'di. O inşaat mühendisiydi. Onun 5 tane kızı vardı. Onlarla o zaman tabii o zamanın şeyiyle Mercedes arabası vardı. Aa diyorduk mahallenin en zengini o. Çok iyiydi durumları onların. Hatta işte o zaman biz Üsküp'e gitmiştik. Üsküp'ten televizyon ilk yeni çıkıyor. Siyah beyaz televizyonlar. Babam televizyon aldı. Televizyonu eve getirdik. Babamın işte çalışan yanında çocuklar vardı. Onlar geldi. Bahçemiz büyük. Böyle kocaman bir direk diktiler. Kaç metre diyeyim artık, belki 10 metre mi ne kadar. Onu bağladılar bütün böyle bahçeye. Ondan sonra onu işte çocuklar çıkıyordu. Bu tarafa çevir, şu tarafa çevir. Aa tamam oldu filan. Akşama televizyon izleyeceğiz. Televizyon seyredeceğiz. Bu sefer mahallenin bütün çocukları geliyor. Biz artık
Çok affedersiniz, piremi olmadı, her şey oldu, evet dolduk. Ama çok üzülüyordu annem, çok titiz, diyordu ki artık yeter yani. Babama diyordu almayacağım içeriye kimseyi. Babam diyordu yazık ya, günahtır, kıyamam diyordu. Annem diyordu yok artık diyordu, yani açayım perdeyi dışarıdan seyretsinler. Şimdi çeşit çeşit çocuklar geliyor. Şimdi büyükler ayrı, çocuklar ayrı. O zaman tabii siyah beyaz. Babam bir de böyle bir renkli bir şey almıştı. Sanki renkli gibi hocam. Ben de o kadar çok seviyorum ki o amblem çıkardı. Ona kadar bekliyorum böyle. O iyice çıkıyor. İstiklal Marşı okunuyor. O amblem çıkıyor. Babam diyordu şimdi kapatalım mı kızım? Tamam kapatalım baba. Kapatıyorduk. Ben öyle yatıyordum. Misafirler hepsi dağılıyorlardı. Gidiyordu çocuklar. O şekilde çok güzeldi mahallemiz. Dediğim gibi çok yani Kadırga İlkokulu'na kadar herkes birbirini tanırdı. Çıkacaksın mesela hep selamlaşarak. Hani dükkanlar, küçük küçük tabii dükkanlar vardı o zaman. Hepsi bilirlerdi hani kim kimin çocuğu. Öyle güzel bir ortam vardı. Maalesef şimdi yok artık yani. Çok arıyoruz o günleri ama yani her bir güzellik var ama o günler yok maalesef. Küçük Langa da güzeldi. Orada dediğim gibi mahalle iyiydi. Orada da komşuluk vardı. Fakat biz fazla dışarıya açılamıyorduk. Çünkü bizim 4 hane apartman içinde çok iyi bir diyalog vardı. Yani akraba gibiydik artık. Yani komşular hatta kızıyordular. Ya siz hep kendi kendinize biraz bizlere de gelin gidin falan. Ama böyle arada hani bir düğün, bir dernek, bir Kur'an olur, bir şey olur. Öyle hani çağırırlardı. O şekilde çıkardık. Daha fazla hep böyle apartman içindeydi hayatımız. Hani geceli günlü çok teklifsiz hani. Dediğim gibi anahtar kapının üstünde. Anahtar ne zaman alınır? Artık gece 12-1 yatacağımız zaman tak çekeriz anahtarı o zaman. Devamlı sabah kalktık mı ilk işimiz anahtarı takardık kapıya. Orası da çok güzeldi. Ama fazla mahalleyle şeyimiz yoktu. Yani bir iki komşumuz vardı. Bir tanesi bizim taraflıydı. Onlara gider gelirdik. Yani dediğim gibi fazla öbürleriyle pek görüşmüyorduk. Öyle özel günlerde. Bu şekildeydi oradaki hayatımızda. Küçük Langa'da iyiydi yani güzeldi orada da. Yine orada da böyle hani kızlar evlenince eskiden çok çeyiz olayı vardı. Hani çeyizler serilirdi. Aa kim diyorlardı falanın kızı. Hadi gidelim çeyiz görmeye. Hemen çeyiz görmeye gidiyoruz. Çeyizleri görüyoruz. Sonradan kına gecesi diyorlardı. Hadi kına yapılıyor. Ondan sonra düğün yapılıyor. Yine böyle hep toplu giderdik hani. Bizim apartman, evet herkes. Ve işte mahallede görüştüğümüz birkaç kişiler. Orada da çok güzel oluyordu. Ama bizim kendi dediğim gibi apartmandaki diyalog çok çok güzeldi. Fazla dışarılara açılamıyorduk. Benim nikah oldu, eve geldik. Ondan sonra ertesi günü işte Bursa'dan misafirler vardı. Eşimin dayıları, dayı kızları falan gelinler. Onları tabii o akşam kaldılar. Ertesi gün yani evlendiğimin 3. günü dernek denen bir topluluk oluyor. İşte gelin ben bir sürü kıyafetler giyiyorum, çıkarıyorum. İşte el öpüyorum her kıyafet değişince. İşte ikramlar oluyor. Ondan sonra onlar gittiler tabii, biz kaldık. Akşama da işte eşimin yengeleri dediler ki birlikte beraber bu gece yemek yiyeceğiz. İlk ben o akşam masaya oturdum. İşte ben yeni örtülerimi falan çıkardım. Onları yiyeceğiz. Hatta büyük yengemiz orada dedi, büyük eltim. Ya çıkarma çocuklar falan dedi. Yazık günah lekelenmesin. Olsun yenge dedim. Bu günler için yapılmış. İşte masa örtülerini falan çıkardım. Yemekler yenildi. Ondan sonra herkes evine gitti ama bir eltim üst kattaydı. Benim üstümün bir üstü. Diğer eltim de hemen böyle çıkıyorsun apartmandan bir yan taraftaydı. Yakındık yani orada beraberdik. Ama eltim sonra taşındı oradan. Ona çok üzülmüştüm. Ayrıldık. Çünkü onunla benim bir büyüğüm bir de aynı apartman olunca daha samimiydik. Hep böyle gelin gezmekleri olurdu. Ben ona soruyordum. Yenge ne alayım kıyafet, ne giyeyim kıyafet. İşte o söylerdi şunu al, bunu al. Kıyafetlerimi alırdım. Beraber giderdik gelin gezmeklerine. Tabii büyük eltim de gelirdi ama şimdi o apartmandan dışarı olduğu için fazla ona çıkamıyordum. Öbür yengeyle daha fazla şey yapıyorduk. Orada da öyle güzel geçiyordu günlerimiz. Evlendiğimde gittiğim mahalle Yedikule, o surların karşısındaydı.
Orası da çok güzeldi. Orada hatta benim işte tabii bir sene sonra kayınvalidem vefat edince bir de ben çok anneyle büyüdüğüm için hep anneyle çok yalnız kaldım. Ama bizim üstümüzde bir komşumuz vardı. Rahmetli Nesibe abla. O bana böyle bir çok anne gibi yaklaştı. Bir de yanımızda bir komşumuz vardı. O da Malatyalıydı. Hayriye abla o da çok iyiydi sağ olsun. Hatta böyle eskiden tüp alırdık bilirsiniz aygaz tüpleri. Tüpüm bitti. Ben ilk olarak Nesibe ablaya çıktım. Nesibe abla yok. Bir yere gitmiş. Hemen gittim Hayriye abla. Ay Hayriye abla dedim ben tüp alacağım. Nasıl isteyeceğim filan. Aa kızım kolay dedi. İşte şu numarayı çevir dedi. Tüpçü getirir ama ben dedim korkarım. Tüpçü gelecek tanımadım. Sen dedi hiç korkma. Şöyle bir duvara bir vur dedi. Ondan sonra ben hemen gelirim dedi. Ben o geldi. Tüpçü ben daha baktım gözden. Aa tüpçüm hemen duvara vurdum. Pıt hemen Hayriye abla geldi. Hemen tüpü falan değiştirdi. Gitti. Çok iyiydi o da sağ olsun. Hatta işte ben yeni gelinim. Onun kızları vardı. Onlar evlenecekler. Bana dedi ki ya dedi Münireciğim dedi sen dedi evi açar mısın bizim dedi ev küçük dedi. Hani yakınlarımız gelecek dedi akrabalarımız dedi hani erkekler sende olsun kadınlar bize. Ay olur tabii ki dedim niye olmasın. Öyle o şekilde de hani yardımcı oluyorduk. Sonra Nesibe ablanın kızı vardı. Selma onun öyle çeyizlerini hep bende serdik, bende hazırladık. Kınasını bir başka bir arkadaşın evi vardı. Onun biraz daha büyüktü. Orada yaptık. Orada da çok güzel komşuluğumuz vardı. İşte 2 tane yeni gelin geldi benden sonra. Onlarla çok kaynaştık. Hatta bir tanesiyle çok samimiyiz. Yine çok görüşüyoruz. Bir diğeriyle de görüşüyoruz. Orada da çok güzel bir ortamımız oldu. O şekilde orada hatta Semih dünyaya geldi. Oradan sonra işte ilkokula, Yedikule İlkokulu'na başladı. Orada devam etti. Sonra işte biz diğer tarafa geçince caddeye yakın Yedikule'deyiz yine. Oraya geçince orada da Ersin dünyaya geldi. Ersin de önce bir Yedikule'de tabii o da 1-2 sene okudu galiba. 2-3 sene sanırım okudu. Ondan sonra onu da şeye aldık. Çapa Atatürk'e aldık. Çünkü biraz bayağı bir okul, bir öğretmenler çok sık değişiyordu. Hoşumuza gitmiyordu düzen. Dedik onu da alalım. Semih de Çapa Atatürk'te okumuştu. Çok memnun kalmıştık oradan. Orada vallahi birkaç şahane Arnavutlar denilir. Onlar vardı. Bir Malatyalı vardı. Çanakkale'liler vardı. Bigalılar. Onlar çok vardı. Kim vardı başka? Yani onlarla görüşüyorduk biz. Fazla ben çıkmıyordum öyle pek. Daha çok apartman içinde yine. Hani eski usul biz annemlerle öyle büyüdük yetiştik ya. Fazla öyle dışarılara açılmıyorduk ama iyiydi yani komşuluk iyiydi. Hatta ben her sabah tabii yeni evliyim. Eşim gitmeden önce diyordum sen bodrum kattaydık ya sen bana diyordum suyu çıkar. Ben diyordum camları filan sileyim. Sokağın önünü süpüreyim yani kapımızın önü temiz olsun. Çünkü biz Kadırga'da da öyleydik. Annem hemen siler süpürür mahallemize. Herkes çıkar kapısının önünü. Orada da diyordum öyle yapalım. Komşular bağırıyordu yukarıdan. Bir Hatice abla vardı Malatyalı. Ne yapıyorsun be kızım sabahın köründe diyordu. Gir içeriye yat diyordu sen yeni evlisin. Olsun olsun diyordum Hatice abla. Temizleyeyim diyordum kapımızın önü temiz olsun. Siliyordum süpürüyordum böyle tertemiz oluyordu. Çok güzeldi orası da. Arka tarafımız küçük bir bahçemiz vardı. İşte yukarıda 1-2 hane vardı. Çocuklar küçüktü. Bir şeyler atıyorlardı falan. Ben o zaman çok üzülüyordum. Ay yapmayın ya diyordum. Bak daha yeni süpürdüm, sildim. Yapmayın niye atıyorsunuz falan. Tabii çocuk onlar küçük anlamıyorlardı. Orası da biraz küçük gelmeye başlayınca işte sonra Yedikule'ye diğer tarafa geçtik. Orada da güzeldi. Yani az önce anlattığım gibi 2-3 hane bir Adapazarlı komşum vardı. Bir tane Sinoplu komşum vardı. Hala onlarla çok samimiyiz, görüşürüz. Bir de yine bizim girişte vardı Kumanovalı. Hayriye vardı. Onunla da görüşüyorduk. Yani oradaki komşuluğumuz da gayet güzeldi, iyiydi. Vallahi orası ilk zamanlar iyiydi ama sonra karışmaya başladı. Sonra yani çok yabancılar geldi, Suriyeliler geldi, yok Afganlar, yok
Yani Güneydoğu'dan çok gelen oldu. Epey bir karıştı oraları da. Yani biraz açıkçası onlardan da bizim bahçenin yani evimizin arka tarafı çok güzeldi Yedikule'de de. Bahçelik, ağaçlık çok güzeldi ama bir eski bir tarihi bir yer vardı. Ahşap ev. Bilmiyorum kimler oturuyordu. Bayağı bir rahatsız ediyorlardı. Gece yarılarına kadar müzikler. Ondan sonra hatta bir defasında hiç unutmuyorum. Kandil günü. Artık onlar neyin nesiydi bilemiyorum. Kandil günü müzik açmışlar. Müzik çalıyorlar, şey yapıyorlar. Bir defasında da yine benim büyük oğlum bayağı bir kızdı. Bayağı bir sinirlendi. Saat gece 4 olmuş. Bir de ben biraz rahatsızdım. Anne ya çıkayım bağırayım şunlara dedi. Boş ver anneciğim ya dedim. Uyuma sen onlara. Biraz böyle içen biçen tiplerdi. Alem yapıyorlardı. Hatta bağırdı filan Semiha'ya. Gecenin kaçı yani lütfen kapatın müziği filan. Onlar biraz böyle kaba konuştular. Ondan sonra dedim Semiha anneciğim yapma gir içeriye boş ver uyuma onlara. Bak onlar alkol alıyorlar herhalde. İyi değiller. Hatta ben o ara polisi filan aradım. Dedim nereden arıyorsunuz? Yedikule'den. Tamam şimdi ekip gönderiyoruz dediler. Maalesef ne ekip geldi ne bir şey. Yani biraz da onlar sebep. Mahalle bayağı bir gençlik kötü oldu. Yani dedik biz burada duramayacağız artık. Yoksa bizim ilk geldiğimiz zamanlar iyiydi, gayet güzeldi ama sonra çok bozuldu. Sonra orayı da bıraktık. Beylikdüzü'ne geçtik artık. Bilemiyorum burada inşallah şimdilik iyi gidiyor. İnşallah sağlığımıza el verdiği müddetçe burada yaşayacağız herhalde. Orada ilk taşındığımda zaten annemlere ilk oradan ev aldık. Annemler vardı. Hemen yanımız değil de bir iki sokak ötemizdeydi onlar. Sonra üstte işte bizim girişte o Kumanovalı kendi memleketlimiz olan komşumuz vardı. Rastgele geçiyorduk biz ev arıyorduk. Orada onu gördük. Aa gelin dedi bak üst kat falan boş dedi. Oraya girdik baktık ama ev yeniydi 1,5 senelik ama oturanlar çok kötü bakmışlar. Ev çok bakımsızdı. Eşim dedi ki yok dedi burasını ben beğenmiyorum. Bu ne böyle pislik içinde falan yok istemem dedi. Tamam çıktık oradan. Tamam oldu dedim. Başka yer bakarız. Ondan sonra ben abimlere gittim. Abim dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Ya dedik böyle böyle bir ev var ama dedim yani hayrola pek beğenmedi, sevmedi. Çok yani pis, harap filan. Bir de ben göreyim dedi orayı. Sonra abimlerle geldik. Hatta bahar aylarıydı. Arkada bir kiraz ağacımız vardı. Nasıl güzel açmıştı. Abim dedi ki ya çok güzel burası dedi. Niye dedi vazgeçtiniz? Temizlenir olur, badana olur, yapılır dedi. Tertemiz yaparız burayı. Sonra hayrola da ikna oldu. İyi tamam ya o zaman dedi. İşte badana falan yapıldı, temizlik oldu. Sonra üstte bir Adapazarlı komşum vardı. O çok iyiydi. Sonra karşımda işte benden biraz herhalde birkaç ay önce almış bir komşum vardı. O da çok iyiydi. Çok böyle hoş karşıladılar. Hatta ilk taşındığımızda tabii ben Yedikule'de çok alışmıştım. Çok samimiyet vardı komşularla. Şimdi burası nasıl acaba? İlk gecesi inanın yattık. Balkonlarımız yan yana böyle o öbür diğer komşumla. Annem camı açık bıraktı. Ay dedim anne camı açık bırakma. Oradan biri atlasa girer dedim. Bilmiyoruz, tanımıyoruz kimseleri. Annem yok kızım dedi öyle bir şey olmaz canım dedi. Burası iyi bir apartmana benziyor. Bilmiyorum dedim sen kapat camını. Sonra hatta ilk geldiğimizde o gün taşındığımızda bizim buzdolabının kapısı kırıldı. Taşımacılar kırdı. Bir de yaz tabii sıcak. Karpuz vardı. Ne yapalım şimdi bu karpuzu soğutmak lazım. Hemen karşı komşumuza ben gittim kapıyı çaldım. Sağ olsun Hasan abi çıktı. İşte komşumun eşi. Buyurun dedi. Siz mi taşındınız? Dedim evet biz taşındık ama benim sizden bir ricam var dedim. Buyurun hayrola dedi. Ya dedim ben dedim karpuz dedim getirmiştim. Onu dedim alacağım. Tabii eşine vermiştim pardon eşine vermiştim ben karpuzu gündüzden. Soğusun diye onu alacağım dedim. Ya dedi ablacığım dedi 2 tane yarım karpuz var ama ben bilmiyorum hangisi dedi. Vallahi dedim hangisi olursa ver bir tanesini. O da çok iyi. O daha büyük kesili olanı yarımı vermiş bize. Onlarla da öyle güzel bir diyalogumuz olmuştu. Sonra işte üstteki o komşum, o da Adapazarlıydı. O da çok hoş karşıladı. Çok güzel günlerimiz oldu onlarla da. Hep toplanırız böyle. Yemeler, içmeler, çocuklarımız beraber oynardı. Orası da o şekilde devam etti.
Ama işte maalesef belki o iki komşum ayrılmasaydı yine de orada kalırdık da onlar da ayrılınca oradan biz de taşınmak zorunda kaldık. Mahallemizde Yedikule İmraorku Lisesi'ne karşı sokağında oturuyordum. Orada bizim iki tane madam teyzemiz vardı. Onlar çok iyiydiler. Onlar da bizi çok seviyordular. Hatta ben hep gelip geçerken o madam teyze camda otururdu. Hep merhabalaşırdık. Kızım ne yapıyorsun, iyi misin filan. Ben diyordu sizi çok seviyorum diyordu. Siz çok iyisiniz ama diyordu bu sonra gelenlerle pek anlaşamıyoruz diyordu. O öyle her gün madam teyze çıkardı, kapısının önünü süpürürdü, silerdi böyle. Arka tarafta bahçeye bakardı evi. Hemen oraya çamaşırlarını asardı. Çok iyiydi onlar da. Onlar hatta ben de derdim ki hani niye böyle iki hane kalmışsınız? O da diyordu ki ya kızım diyordu hani siz değil de diyordu sizden önce hani doğudan gelenler diyordu. Yani çok yani sizler diyordu başkasınız ama bu doğu milleti yani insan ayırmıyoruz ama diyordu onlarla pek anlaşamıyoruz. Onlar diyordu birçok insanımızı kaçırdı. Biz diyordu yazın adalara giderdik. Orası tatil yerimizdi yani. Orada kalıyorduk yaz boyunca. Kışın da diyor İstanbul'a geliyorduk. İşte Yedikule'deydi. Ama diyor son zamanlar diyor bayağı diyor kötü oldu buralar. İşte bak diyor sizler gibi olsalardı yine diyor gitmezdik ama biz burada diyor iki hane kaldık. Ben gittiğimde iki hane vardı madam teyze ve çok iyiydiler. Yani o kadar hoş sohbetti ki ben böyle Paşa'ya gider gelirken camda otururdu. Hep böyle konuşurduk. Yani insana hasret böyle. Bak diyordu sizleri çok seviyorum. Ne kadar güzel, ne kadar diyordu temizsiniz, anlayışlısınız. Çoluk çocuğunuz güzel, hiçbir zarar vermiyor bizlere. Çiçekleri koparmıyor diyordu. Ne kadar iyi ama diyordu diğer tarafın olsun diyordum. Ya onlar da çocuktur diyordum. Yanlış yapmayalım hani öyle söylemeyelim. Yok yok diyordu. Yapamıyoruz onlarla kızım diyordu. Bak sizler çok başkasınız. Onlarla öyle bir güzel diyalogumuz vardı. Kadırga'da bayramlar çok güzeldi. Orada bayramlarda babam sabah kalkardı, sabah namazına giderdi, abimi alırdı. Biz de annemle erken kalkardık. Zaten günler evvelinden temizlik yapardık. Annem baklavalar yazardı, kadayıflar yapardı. İşte bizim meşhur bir paçamız vardı, baklava yufkasından olurdu. Paçayı yapardı. Bayram sabahı onu haşlardı et suyuyla. Üstüne böyle etleri didiklerdi. Beşamel sos yapardı. O çok güzel bir yemeğimizdi. İlle böyle bizim bayram özel yemeği olarak çorbamız vardı et suyundan. Arkadan yahni derdik. Sırf soğanla etle yapılan yahni yemeği vardı. Ondan sonra miş oriz derlerdi. Etli pirinç. Kocaman böyle. O zamanlar tabii bolluk böyle böyle etler babam alırdı. Tepsinin içine annem pirinciye yağardı. Üstüne etleri. Onu hafif böyle kırmızı biber dökerdi. Hafif rengi değişirdi. Fırına verirdi onu. Ondan sonra onu yapardı. İşte arkadan başka çeşitli salatalar, kadayıf, baklava, o paçamız olurdu. Ve işte babamın yanında çalışan çocuklar vardı, görevliler. Onlara hemen yemekleri götürdü. Aynı annem bize ne yemek yapıyorsa onlara da yapardı. Onlar da onları yerlerdi. Ve çok giden gelenimiz olurdu. Misafirler çok vardı, akrabalar çok vardı, gidip gelme çok vardı. İlk önce babamın küçük amcasının oğlu gelirdi. O arabayla gelir, o da alırdı çocuklarını. İşte biz otururuz, annem ikramlarını yapar. Ondan sonra bizi de alırdılar babamla. Tabii ben o zaman küçüğüm, 7-8 yaşlarına kadar hep beraber geziyorduk. Babam, abim, ben bir de amcamın çocukları hep birlikte arabayla geziyorduk. Ondan sonra akşamüstü eve geliyorduk. Artık pert olmuşuz, böyle çok yorulmuşuz. Çok geziyorduk. Ama tabii büyümeye başladıktan sonra ben annemle kalıyordum. Babam diyordu sen artık gelme kızım diyordu. Bayağı bir buluğ çağına gelince annene yardım et diyordu. Biz diyordu abinle gezelim. Biz bu sefer evde misafir ağırlıyorduk. Evde giden gelen oluyordu. Annem de babamla bayramın son günü ikindiden sonra onlar çıkardı. Hani daha büyükler, amcalar vardı, babamın amcaları vardı, yengeleri, dayıları. Onlara giderler. Yani annem 2 gün
Ramazan bayramında hiçbir yere çıkmaz. 3. günü ikindiye kadar. Kurban bayramında da yine 4. günü ikindiye kadar annem hep evde. Ondan sonra babam alır, büyükleri gezerdiler. O şekildeydi. Orada da çok güzeldi bayram ziyaretleri. Hatta işte ben artık genç kız olmaya başlamıştım. Tabii para falan almıyorum elime. Annemin bir akrabası vardı. Rahmetli Rıza dayı derdik. O hemen gelirdi. Bizim vitrin vardı, onun üstüne bırakırdı parayı. Annem diyordu, yapma Rıza, yapma öyle, olsun olsun. Genç kız o diyordu, ona para lazım. O verirdi. Bizim yine bir eniştemiz vardı, Faruş eniştemiz. Fahrettin ismi, Faruş lakabı. O gelirdi. Tabii çıkıyoruz göndermeye. O da diyordu, hadi ya görüşelim artık diyordu, hadi görüşelim. Ay ben yok utanırım diyordum. Biz artık büyüdük, para almayız. O da hemen çıkarıyordu. Olmaz diyordu, sen genç kızsın, çeyiz lazım. Hemen para sıkıştırıyordu avucumuza. O şekilde çok güzel oluyordu bayramlar. Yani o eski bayramları çok arıyoruz inanın. Şimdi artık bayramların da yani tadı yok gibi. Keşke diyorum eski günler gelse, eski komşuluk, eski akraba yakınlığı. Çok yani biz çok güzel geçirdik. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, evlendiğimiz bu ilk yıllar, o pikniklerimiz yani o kadar güzeldi ki. Şimdi inanın bazen böyle düşünüyorum da çok arıyorum diyorum. Ne kadar güzel günler geçirmişiz. O günlerin kıymetini mi bilemedik ya da gençtik. Hep öyle gidecek zannediyorduk ama şimdi maalesef her şeye sahip olduk. Her şeyimiz otomatik. Her şey çok rahatlık ama yani yok, huzur yok. O güzel gidip gelme yok. Komşuluk yok. Akraba bağlarımız koptu. Yani ona çok üzülüyorum inanın. Bizim adetlerimiz, biraz Arnavutlarda adetlerimiz ağır. Ve ben de çok küçükten beri babam hep bizi böyle alırdı. Okullar tatil olunca Üsküp'e giderdik. Orada 1 ay, 1,5 ay kalırdık. Ve ben orada çok güzel adetleri öğrendim, her şeyi öğrendim. Çok seviyordum. Evlendiğimde de aynı şekilde eşimin tarafı da sağ olsun. Onlar da hiç kırmadılar, üzmediler. Aynı şekilde adetlerimizi yaptık. Hatta bizim evlendiğimiz günün sabahı saat 7'de, tabii Bursa'dan çok misafirler var. Herkes bir yerlere dağıldı. Biz eşimle evde yalnızdık. Bir de büyük yengemiz vardı, o kalmıştı. Sonra sabah bir baktım, bir kokular geliyor, bir şeyler geliyor böyle. Apartmandan böyle insanlar tabii işe gidiyorlar, saat sabahın 7'si. Ama adet ya, petla yapılacak. Yapıyor yengeler. Ay öf ne kokuşturdunuz böyle diyorlar komşular. Ne bu böyle, bırakın yeni gelin uyusun, rahat etsin. Büyük eltim yok diyordu, bizim adetimiz öyle. İşte hamurlar, o petla dediğimiz hamur. Hani şimdiki hamur kızartmalar ama evde yapılıyor, çok güzel bir şey. Onun yanında çaylar demleniyor. İşte peynirler, zeytinler, envai çeşitli reçeller, her şey. O misafirler aşağı geliyorlar tabii bizim evimize. İşte ben ikramlar ediyorum, yemekler yeniliyor. Ondan sonra bizim adetimiz, bütün oradaki gelenlere ben hediyeler veriyorum. Hani genç kızlara böyle çok güzel dantelli başlıklar yapmıştım, başlarını bağlamak için. Onları verdim. İşte daha büyüklere, yaşlılara, yengelere namaz örtüleri, erkeklere kimine havlu, kimine çorap. Ondan sonra kızlar darbukalar, defler çalıyorlar, oyunlar oynanıyor. İşte ben tabii kıyafet yine değiştiriyorum, yine el öpüyorum. O şekilde çok güzeldi. Sonradan işte derneğim oldu. Dernekten sonra misafirler, uzaktan gelenler dağıldılar. Herkes gitti yerli yerine. Biz kaldık evde. İşte kayınvalidem vardı. Sonra işte bizim gelin gezmelerimiz başladı. Akrabalar, herkes davet ediyor mesela. Bugün bana geleceksiniz. Ben koca bir böyle çanta, bavul diyeceğim. Ona eşyalarımı dolduruyorum. Onunla birlikte gidiyoruz ve her gittiğim yerde giyiniyorum kıyafetlerimi, el öpüyorum. İşte bana tepsi hazır veriyorlar geline. Ben çay ikram ediyorum, yiyecekler ikram ediyorum. O şekilde. Hatta yine yeni evliyiz. Eşimin dayıları var Bursa'da. Onlar çağırdılar. Yine ben koca bir valiz hazırladım. Bütün kıyafetlerimi. Bir tek gelinliğimi almadım. Oraya gittik. İşte orada giyiniyorum, şey yapıyorum. Eşimin dayısı, bir tek dayısı, 2 dayısı galiba gelememişti düğüne. İşte eşlerini yollamışlardı, kızlarını. Bir gün dedi ki dayının biri,
Rahmetli. Niye dedi sen gelin dedi. Gelinliğini getirmedin ya. Ben dedi seni gelinlikle görmek isterdim dedi. Ben görmedim ki seni gelin. Ha dedim dayı bilemedim hani ben hepsi öbürlerini getirdim ama vallahi be dayının dedi olmadı böyle. Ben istiyordum seni gelinlikle göreyim. Sonra hatta onun gelini vardı. O da yeni gelindi. Onun gelinliğini bana giydirdiler işte. Yine böyle el filan öptüm. O Bursa gezimiz de öyle çok güzel. 10 gün kalmıştık orada. Kayınvalidem, ben, Eltim, bir de Eltim'in küçük oğlu. Sonra eşim bizi almaya geldi. O da kaldı bir iki gün. Sonra hep birlikte İstanbul'a döndük tekrar. O günlerim de öyle geçti. Lisedeki okulum İstanbul Kız Lisesi'ydi. Okulumuz çok güzeldi. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Arkadaş grubumuz çok iyiydi. Çok güzel kızlar beraber okurduk. Zaten kız lisesiydi. Hep kızlardan ama böyle bir grup oluşturmuştuk. Bizim Kadırga'dan olan kız grubu vardı. Hep birlikte gider gelirdik onlarla. Çok güzeldi yani. Orada anılarımız çok iyiydi. Mesela yazın bahçeye çıkardık. Bahçede orada top oynardık, işte basket oynardık, voleybol oynardık. Ben arada da böyle dantel çok seviyordum. Bir köşeye geçerdim ağacın altına böyle dantel yapardım. Hatta bir arkadaşım vardı o kızıyordu bana. Ya bırak diyordu onu. Evde örersin diyordu. Gel biraz oynayalım falan. İp atlıyorduk bahçede, teneffüslerde. Çok güzel günlerimiz oluyordu. Hatta bir defasında çok kış olmuştu. Çok kar. O kar yağınca tabii bir baktık müdür mavini girdi içeriye. Tam ders sırasındaydı. Öğretmenimize bir şey söyledi. Sonra tamam dedi söyleyelim. Çocuklar dedi bugün dedi okulumuz tatil. Eksi ya 10 derece ya 12 derece sıcaklık düştü. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çok soğuk. Ama dedi okul tatil oluyor. Herkes evine gidiyor. Sakın dedi bir yerlere gitmek yok. Hava çok kötü ve arkası daha da kış geliyor, kar geliyor. Ay biz bir sevindik artık uçtuk sevinçten. Evimize gideceğiz. Hemen çıktık işte arkadaşlarla bizim Kadırga grubu hep birlikte oraya gittik yani evimize gittik. Ay çok sevindik. Ay okul tatil oldu, tatil oldu. O anılarımız da öyle yani çok güzeldi. Öğretmenlerimiz bir tane Türkçe öğretmenimiz vardı Bingül Hanım. Çok iyiydi. Çok böyle yani bize anne gibi yanaşıyordu. Sonra müdür mavini oldu. Bütün bir sıkıntılarımız, bir şeyimiz oldu mu hemen ona giderdik. Bir tane matematik öğretmenimiz vardı. O erkekti pek sevmemiştik onu. Hoşumuza gitmemişti. Bilmiyorum neden çocukluk ya da yani daha bir genç kızlık mı diyeyim nasıl. Daha çok böyle kadın öğretmenleri seviyorduk. Bir tane tarih öğretmenimiz vardı. Münevver Hanım. Onu da çok severdik. O da bizim taraflıydı. Arnavuttu. Biraz böyle şivesi göçmenlere kaçıyordu. Bazı arkadaşlar böyle dalga geçiyorlardı. Biz çok kızıyorduk bir iki arkadaş. Ya niye öyle diyorsunuz filan. Çok iyi öğretmen. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Genelde işte bütün öğretmenleri severdik. Bir tek işte bir matematik öğretmenimiz vardı. Neden bilmiyorum. Pek ısınamamıştık o öğretmeni. İyiydi halbuki o da. Dersi falan iyiydi anlatımı. Ama sevememiştik. Bilmiyorum neden. Artık genç kızdık herhalde. Bu şekilde güzeldi yani. Oradan sonra yine İstanbul Kız Lisesi'nin bir alt sokağında, bir paralelinde Cağaloğlu Akşam Kız Sanat vardı. Ben oraya gittim. Arkadaşımla, Muazzez arkadaşım vardı. Onunla çok samimiydik. Diğer arkadaşlarımız orada devam etti. Biz işte ikimiz ayrıldık. Akşam Kız Sanat'a gittik. Orada çok güzeldi. 2 sene okuduk dikişte. Orada haftanın 2 günü vardı. Şimdi o 2 günü hatırlayamayacağım. Biri pazartesi, biri çarşambaydı sanırım. 2 sene öyle geçti. Sonradan biz nakışı çok istedik. Nakış bölümünü. Nakışa gittik o arkadaşımla. Orada çok güzel böyle Türk işleri öğrendik. Çin iğnesini öğrendik. Güzel böyle Antep işlerini öğrendik. Hatta benim çeyizimde çok güzel parçalar var. Yeğenlerim var benim. Benim kızlarım yok. 2 tane oğlum var. Abimin kızları var. Onlar hep takılırlar. Hala onları ben alacağım Türk işlerini. Kesinlikle vermeyeceğim kimselere. Tamam kızım diyordum ben de. Şimdi ama bir torunum kız oldu. Herhalde bölüşeceğiz aralarında. O şekilde orada da çok güzel günlerimiz oldu. Hatta bizim 2 arkadaşın dikişlerimiz çok güzeldi. Orada işte dikiş hocamız o olgunlaşmada da öğretmenlik yapmıştı.
Bizim dikişimizi çok beğenince çocuklar dedi ben dedi sizin dedi ilerlemenizi istiyorum. Şimdi buradan dedi çıkacaksınız fazla bir şey dedi yapamayacaksınız. Ancak mahalle arası dikiş dedi. O da sizi ilerletmez. Ben dedi siz dedi olgunlaşmaya dedi ailenize söyleyin. Oraya gidin. Orayı bitirin ve oradan sonra dedi size bir butik açalım dedi. Ama maalesef biz eve geldik. Arkadaşımın babası ayrılmıştı, o üvey baba vardı. Annesi kesinlikle olmaz demiş. Ben babama söyledim. Babam hayır dedi, Taksim ne? Yok canım dedi, ne işi var kızların orada dedi. Siz burada dedi, evinizde dikişinize dikin. O zaman çok üzüldük. Hatta Cağaloğlu Akşam Kız Sanat'ta da müdür vardı, o da bayandı. Dedi ki, çocuklar dedi, madem dedi sizin dedi öğretmeniniz sizi çok seviyor dedi, aileleriniz bırakmıyorsa o zaman dedi, buradaki bütün bölümleri bitirin. Bitirdikten sonra dedi, sizi dedi, o zaman çok kolaydı demek ki işe girmek. Sizi dedi okullara dedi, dikiş öğretmeni olarak dedi yönlendireceğiz dedi. Öyle bir teklif bulunalım dedi size. Biz yine sevindik. İyi güzel dedik. Yine geldik evlere, yine söyledik. Babalarımız yok, benim babam yok, annem. Vallahi çok yani o zaman o kadar üzülüyordum ki. Babam gerçi sonra çok pişman olmuş beni okutmadığına ama maalesef geçti tabii. Zamanı geriye alamıyoruz. Abimin eşine hep dermiş. Çok üzülüyorum, çok güzel okuyordu kızım. Keşke bıraksaydım ama işte hata yaptım. O benim dayılarımı dinledim. Onlar ne lazım kız kısmını okumak, hakim olsa çok affedersiniz bez yıkayacak, çocuğu olacak. Evde otursa da gene aynı. Ne kadar zihniyet bilemiyorum. Çok yanlış ama yani olmuş. Ona çok üzülmüştüm. Yani bir öğretmen de olabilirdik. Hani bütün bölümlerini bitirip akşam kız sanatın. Çünkü önceden okullarda bir dikiş şeyi vardı, bölümü vardı. Gençlere dikiş öğretiyorlardı ve çok güzeldi. Aslında onu kaldırmamaları lazımdı. Bakıyorum ben şimdiki gençlere hiçbiri bir iğne iplik geçirmeyi bilmiyorlar. Halbuki öyle bir okullarda bir bölüm açılsaydı yine çocuklar en azından evlendi eşinin bir söküğünü bir şeyini dikerdi. Ama şimdi maalesef hiç öyle bir şey yok yani. Keşke öyle bir şey olsa yine. O zaman o fırsatı da kaçırdık. O da geçti elimizden. Yani iki arkadaş hala üzülürüz böyle. Gerçi ben şimdi ne zaman diyeyim 3-4 sene evvel annem vefat etti. Annem Alzheimer hastasıydı. Onu kaybettim. Çok bağlıydım anneme. Böyle onu kaybettikten sonra bir bunalıma girdim. Bir gün böyle yolda giderken bir arkadaşım vardı öğretmendi. Dedi ki sen dedi niye dedi hani bak dikişin çok güzel marifetlisin biliyorsun. İSMEK var dedi belediyenin. İSMEK'e git dedi. Hem orada biraz dedi kafan dağılır dedi. Bu annenin şeyini atarsın. Hem de dedi ilerletirsin dedi. Sonra ben İSMEK'e gittim. Zeytinburnu İSMEK. Gökalp'te vardı. Orada çok güzel öğretmenimiz vardı. Leyla Ofluoğlu çok iyiydi. Yani o kadar sevdim ki onu hala görüşüyoruz öğretmenimle. Oraya 2 sene gittim ve ben o arada küçük oğlumu nişanladım ve sözlü kıyafetini, nişanlığını değil de diğer hani böyle adetlerde giyecek olan kıyafetlerini, kaftanını falan hep ben diktim İSMEK'te. Çok da güzel oldu ama hep Leyla hocamın sayesinde o çok destek verdi. Çok güzel dikiyorsun dedi. Gel beraber yapalım dedi. Hatta önce bir gelinlik yapalım dedi. Ben dedim yok hocam çok ağır girmeyelim gelinliğe. O zaman kaftan yapalım dedi. Tamam ona varım dedim. Onu diktik. Ama işte maalesef o kaftanı gidip götürüp taşırken çok yoruldum. Boyun fıtığından ameliyatlıydım zaten. O biraz daha da ilerledi. O biraz beni şimdi zorluyor. Şimdi pek öyle dikmiyorum. Kendimize kadar yani ufak tefek öyle o şekilde. Valla Cağaloğlu'nda okurken erkek lisesi vardı bizim biraz aşağımızda. Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi vardı. Bizim karşımızda işte şeyler vardı. Kırtasiyeler vardı. Böyle ufak tefek büfeler gibi vardı. Yani öyle fazla bir şeyler yoktu. Sonra çok gelişti oraları. Küçük böyle dükkanlar vardı, büfeler vardı. Hani böyle öğle tatillerinde daha fazla biz evden alırdık.
pek dışarıya çıkmazdık. Evden getirdiklerimizi yerdik hani. O şekilde vardı. Ama sonra daha çoğaldı dükkanlar tabii. Piknik yapmak için Belgrad ormanlarına çok gidiyorduk. Florya'da tesisler vardı. Piknik alanları, oraya gidiyorduk. Hatta işte bizim bu Yedikule'de ikinci taşındığımız yerde Sinoplu Hasan abi vardı. O çok güzel mangal yapardı. Hatta eşim de ondan öğrendi böyle daha çok mangal yapmayı. Hep birlikte 3 aile, bir de abimler hep beraber arabalara atlardık. Sabahtan çoluk çocuk herkes Belgrad ormanlarına. Orada güzel piknikler, işte salıncaklar, oyunlar çok güzel oluyordu. Çok güzel geçiyordu. İşte son bir defasında hep beraber yine gitmiştik. Benim ayağıma bir top geldi böyle başka bir gruptan. Ve çok canım yanmıştı o zaman. Ve o zaman ben çok üzüldüm ya, dedim artık yani sanki oraları da böyle çok karışmaya başladı gibi. Dedim bir daha gelmeyelim artık biz buralara ya. Ondan sonra zaten biz çocuklar sünnet oldu. Sünnetten sonra işte belli bir miktar bir şeyler toplandı. Abimin Tekirdağ'ında Yeni Çiftlik'te bir arkadaşı vardı. O dedi ki ya burada çok güzel arsalar satılıyor dedi. Oradan bir arsa filan alın dedi. Ondan sonra oradan bir arsa aldık. Bir de benim küçük oğlum biraz böyle alerjik astımı vardı. İşte doktor ille diyordu hani ona temiz hava, deniz, güneş. Hadi onun hatırına o sünnette toplanan hediyeliklerle oraya bir başladık. Orasını yaptık. Şimdi daha fazla hep oraya gidip geliyoruz. Artık piknik olayımız da kalmadı ama önceden çok giderdik. Çok güzel günlerimiz oluyordu. 4 aile toplanıyorduk. Çok iyiydi. Eğlenmek için Kadırga'dayken açık sinema vardı. Yazlık sinema diyorlardı. Benim babam pek bırakmazdı öyle annemi falan. Ben çok özenirdim. Ama diğer komşular böyle herkes toplanırdı, kadınlar. İşte arkadaşlarımız falan. Annem babama yalvar yakar rica ediyor. Hadi bari diyor bırak kızı gitsin. İşte kiminle? İşte Mehmet Bey'in kızları, Mehmet Bey'in eşi falan hepsi gidiyorlar. Onlarla hadi gitsinler. Hep beraber toplanıyorduk. Ama çok güzeldi ya. Mesela aile eğer gelmişse babası, tamam onlar bir grup oturuyordu. Eğer sırf kadınlar çocuklar gittiysek herkes önde oturuyordu. Daha arkada böyle sırf erkekler. Ama kimse kimseye ne yan gözle bakar ne bir şey. Hatta böyle ne satarlardı? Friko mu bir şeyler diyorlardı. Unuttum bak, çocuktuk o zaman. Onları satarlardı. İşte annem para verirdi. Hadi yiyin. Çekirdek falan alırız. Çıtlardık böyle. Yazlık sinemalar çok güzeldi. Orada da öyleydi yani. Eğlenceli geçiyordu. Kitaplarımızı tabii birlikte arkadaşla beraber alıyorduk ama yani ben çok sıkı disiplinle yetiştiğim için babam öyle pek yani arkadaşlarla gezmelere falan bırakmazdı beni. Gitmezdim yani. Kiminle gideceksen annenle kızım diyordu. Annenden ayrılma. Kızlar anneleriyle gezer. Yani öyle arkanın mesela ben dikişte, akşam kız sanatta yine orada da bazen öğretmen ya rahatsız oluyordu, gelmiyordu filan. Kızlar hemen diyorlardı ay okul tatil hemen biz gidelim falanca sinema. Orada Çembertaş yakındı çünkü. Çembertaş sinemalar vardı. Oraya giderler onlar. Biz ikimiz Muazzez arkadaşımla biliyoruz. Annemler kızar doğru eve. Hiç kesinlikle gitmiyorduk bir yerlere. İşte bir defasında hatta bir Love Story diye bir şey vardı. Herkes çok çok istiyordular. Herkes gidiyordu. Ben o kadar çok istiyordum ki babam bırakmadı, müsaade etmedi. Hayır dedi, hayır. Yok. Sadece bir defasında galiba bu Sacide öğretmen. Ama hatırlayamayacağım şimdi hangi filmdi. O filme dedi ki ben dedi Şems Efendi dedi ben alıyorum hiç merak etme, kadınlarla Münir'i de bırak dedi, beraber gideceğiz dedi. Artık babam ona karşı gelemedi. Ben bir o zaman hatırlarım. Gittik, bir daha babam kesinlikle sinema yok. İstemiyordu, sevmiyordu yani. O şekilde büyüdük. Kitaplarımızı orada okulun karşısında kitapçılar vardı, dükkanlar vardı, küçük dükkanlar. Oralardan alıyorduk. Ondan sonra bazı böyle kitaplar oluyordu, hikaye kitapları. Kapalı Çarşı'da sahaflar vardı. Kapalı Çarşı'ya giderdik. Hatta orada hala var. Oraya giderdik, oradan alırdık. Cağaloğlu Akşam Kız Sanat'ta okurken de buradalar vardı. Bir takım çizim kitapları vardı. Yine oraya gidiyorduk, Kapalı Çarşı'ya. Veya hani dikişteyken alışverişlerimizi, Bursa Pazarı vardı Kapalı Çarşı'da. Oraya inerdik.
Oradan alırdık. Orada hatta hala bir eski çalışan var. Yıllardır hala orada çalışıyor. Hep kıyafetlerimizi oradan alırdık, kumaşları. Sonra dikerdik. O şekilde devam ediyorduk. Kapalı Çarşı'da orada işte dediğim gibi belli dükkanlarımız vardı ama daha çok Bursa pazarı vardı. Oranın çok kaliteli ve güzeldi ürünleri. Oradan alıyorduk. Kumaşlar çok güzeldi. Oradan hep alışveriş ederdik. Sonra okulda dikerdik dikişlerimizi. Evin alışverişini babam yapardı. Gedikpaşa'dan aşağı inerken orada bir Palabıyık diye çok büyük bir manav vardı. Çok büyüktü. Babam işten gelirken oradan alır. Oradan sonra bizim bayağı bir Kadırga'ya inerken yokuştu. Hatta bir defasında kar mıydı, soğuk muydu, babam düşmüştü. Burnunu filan böyle kırmıştı. Birkaç şeyleri dökülmüştü. 2-3 tane portakal mı ne getirmişti eve böyle, onu hatırlarım. Çok üzülmüştü. Annem pek çıkmıyordu öyle çarşılara. Bir tek ne tarafta? Küçük Ayasofya'nın orada çarşamba pazarı kurulurdu. Böyle kışlık turşularımızı falan kurmak için oraya giderdik. Daha çok babam hep toptan alırdı böyle. Öyle pek sevmiyordu hani kiloyla almayı. O şekilde devam ediyorduk ama daha çok babam yapardı alışverişi. Çarşamba pazarı vardı dediğim gibi. O Küçük Ayasofya'nın az ilerisinde. Perşembe pazarı vardı. Nişancı, Kumkapı'ya giderken oraya giderdik. Başka sanırım o zamanlarda yoktu pazar. Oraya gidiyorduk. Nişancı da güzeldi. Hatta işte babamın ilk geldiği yer dayıların orasıydı. Orada dayılar falan vardı. Hep sık sık giderdik oraya. Balıkçılar vardı hatta orada. Kumkapı'nın orada. Arada oradan mesela o dayılardan gelirken babam derdi bari gündüz gitmişsek balık alın da eve gelince balık yapalım. Annem arkada mangalı yapardı, bahçede yakardı. Balık pişirirdi annem orada bize. O şekilde. Yani öyle pek dışarıya yemeklere gitmezdik. Ya da bilmiyorum, babam belki de çok disiplinli olduğu için sevmiyordu öyle pek dışarılarını. Sokak satıcıları Kadırga'da çok güzeldi. Kadırga'da yoğurtçumuz vardı. Böyle omuzuna asar iplerini, 2 tane yuvarlak böyle tenekelerin içinde, kapların içinde yoğurtlar. O üstünden o kaymakları alırdı böyle. Ondan sonra biz çok severdik kaymakları. Bize verirdi kaymaklı yoğurtları. Bir tane sütçümüz vardı. O da çok affedersin eşeği vardı. Eşeğin böyle sırtında şeyi vardı. Onlarla gelirdi. Annem süt alırdı ondan. İşte bizim meşhur memleket kaymaçına. Burada krem karamel diyorlar galiba. O kaymaçına yapardı o sütten. Çok severdik onu. Özellikle Hıdırlez günü. Annem bizim Kadırga'da arkada bahçemiz çok büyüktü. Gül ağacımız vardı. Onun dibine geceden böyle bir sürahinin içine su koyar. Onu oraya koyardı. Sabah kalktığımızda o gül suyuyla yüzümüzü yıkardı. Anne diyordum bu niye? Olsun diyordu, cildiniz gül gibi güzel olsun, temiz olsun, parlak olsun. Ondan sonra işte akşama da babam gelince o kaymaçına derdik. Onu yapardı annem. O sütçünün çok güzeldi. Sütü nereden getiriyoruz hatırlamıyorum. Onu yerdik akşama. Bir de bazen de Bandırmadan o zaman gemilerle, geminin alt tarafında yumurta, böyle küplerde yoğurtlar getirirlerdi. Bir arada öyle alıyorduk. Küplerle belli bir şeyimiz vardı, adam vardı. Hep getirirdi kapıya. Böyle kocaman küpün içinde. Artık ne kadar bilemiyorum. 4-5 kilo mu, 3 kilo mu o küplerin içinde yoğurtlar. O da haftanın belirli günleri gelirdi. Bir tane dondurmacımız vardı, Sıtkı dayı. Rahmetli. O yazın dondurma yapar. Kışın da ne diyorlar, ince uzun irmikli. Şimdi aklıma gelmiyor ismi. Neyse gelince söyleyeceğim. Onu yapardı. Daha o çıkmadan satışa biz hemen ona giderdik. Ya dondurmamızı, o dondurmayı o kadar güzel yapardı ki gül gibi böyle. Ne istiyorsunuz kızım diyordu. Gül mü lale mi? Ben diyordum gül ya arkadaş lale. Onu öyle güzel yerleştirirdi ki gülaha aynı bir gül, aynı bir lale. Çok güzeldi. O da çıkardı Kadırga'ya işte okulun oralara. Orada satışını yapardı. Bu şekilde orası da çok güzeldi. Yani satıcılar tabii vardı. At arabalarıyla geçerdiler böyle hani sebze filan satarlardı. Bağırarak geçerlerdi.
O şekilde. At arabalarıyla. Valla küçük Langa'dayken yine böyle Çatalca'dan filan kamyonetle sütler gelirdi. Annem öyle alırdı süt. Belli günleri vardı onların da. Süt alırdı. Sütü kaynatır, işte yoğurt yapar ya da işte başka tatlılara kullanırdı. Yedikule'de de vardı. O zaman da ben yeni evliydim. Öyle alıyordum. Ben de alıyordum o şekilde. Mahallede bizim Kadırga'dayken Sokollu Mehmet Paşa vardı. Oraya gidiyorduk. Fuat Paşa Camii vardı. Orada işte Ramazan'da gündüz mukabele olur. Akşama herhalde uzak diye Sokollu Mehmet Paşa Camii, bize orası çok yakındı. Oraya gidiyorduk. Bir de küçük ayrıca bir başka cami vardı Kadırga'da. Oraya da gidiyorduk arada. Ama daha çok Sokollu Mehmet Paşa, Sultanahmet'e gidiyorduk. Sultanahmet Camii. Orası da çok güzeldi. Oraya da gidiyorduk. İşte kılıyorduk arada. Tesbih namazı kılıyorduk. Evlendiğimde de Yedikule'ye geldiğimizde o Nesip abla, o çok böyle, o da dini bütün bir ablamızdı. O böyle beni alıyordu. Hadi diyordu, işinizi bitirin. Mukavele var diyordu Ramazan'da. Mukavele'ye gidiyorduk. Hacı Efattin Camii vardı. Oraya gidiyorduk. Akşama da işte yine teravihler oluyordu. Eşim pek orada katılmıyordu. O Cerrahpaşa'ya gidiyordu. O Cerrahpaşa'yı seviyordu. Oradaydı onun grubu. Biz de o Nesip ablayla Hacı Efattin Camii'ne gidiyorduk. Orada yapıyorduk ibadetimizi. Sonra geliyorduk eve. Valla Sultanahmet çok güzeldi. Orada Ramazanlarda, şimdi bilmiyorum, ben birkaç senedir gitmiyorum. Böyle çok güzel şeyler, eğlence gibi olurdu. Yiyecek içecek satılırdı. Kıyafetler, böyle çocuklar için oyuncaklar, kitaplar satılıyordu o Sultanahmet Camii'nin içinde. Çok güzel oluyordu. Bayağı bir eğlenceli oluyordu orası. Biz son birkaç senedir gitmedik. Hatta ne kadar diyeyim, bir 5-6 sene evvel bizim bir akrabamız vardı. O evdeydi o zaman, çalışmıyordu. Ben bir ara işe girmiştim. Dedi ki işten doğru gelin dedi. Ben hazırlayacağım dedi. İftarımızı orada yapacağız dedi. Biz gittik. Ne gidelim? Orası o kadar kalabalık ki herkes bir yer tutmuş artık. Biz böyle küçücük bir ağacın altını bulduk. Oraya bir serdik, bir örtü. Orada iftarımızı yaptık. İşte orada sohbetler oldu. İşte orucumuzu açtık. Ondan sonra camiye girdik. Namazları kıldık. Sonra evlerimize dağıldık. Ama çok güzel, eğlenceli oluyordu Sultanahmet'in orası. Yani bayağı bir müddet orası iyiydi. Şimdi bilmiyorum, bu son zamanlar pek gitmedim. Geçen sene Ayasofya'ya gitmiştim, Ayasofya Camii'ne. Sultanahmet'e gittim, oraya gittim. Orada namazlarımızı kıldık. Ondan sonra pek yani gidemedik o taraflara. Zaten bu pandemiden dolayı da çıkamadık. İçerisi çok güzeldi. Kadırga'dan, o biraz daha böyle yukarıda kalıyordu. Kadırga'dan bayağı bir merdivenlerle çıkıyorduk yukarıya. Kocaman büyük bir avlusu vardı. Orada güzel böyle bir şadırvanı vardı. Abdest alma yeri vardı. Ondan sonra içeriye girerdik. İçerisi de güzeldi, bayağı büyüktü. Bir de yukarıda kadınlar bölümü vardı. Biz kadınlar bölümüne tabii geçerdik. Ama çok güzeldi. O diğer cami daha küçüktü. Kadırga fırını vardı. Fırının yanındaydı o cami. Orası da güzeldi ama orası çok küçüktü. Çok çabuk dolduğu için biz daha çok bu yukarıdaki camiye gidiyorduk. Yani orada kadın hocalar vardı. Onlar sohbet veriyorlardı ama şimdi inanın adlarını pek hatırlayamayacağım. O zamanlarda çocuktuk. Sonra genç kızken de gittik ama işte o bir Mısırlı bir Safiye vardı. Safiye Hoca. Onu çok beğenirdim ve çok güzel sesi vardı. O Fuat Paşa'da çıkardı. Ama harika bir sesi vardı. Mısırlıydı. O kadar güzeldi ki ben çocukken böyle hayran hayran onu dinliyordum böyle. İşte o Gönen Mehmet Efendi vardı. Onun da çok güzel vaazları vardı. Onları dinlerdik. Yani daha çok sohbete oraya gidiyorduk. Orası Sultanahmet'ten biraz daha Çemberlitaş'a doğruydu. Orası da çok büyük cami değildi. Küçüktü ama çok şirindi. Orada çok güzel hocalar geliyordu. Dışarıdan geliyordu hocalar. Dediğim gibi Gönenli Mehmet Efendi geliyordu. O çok nurlu bir yüzlü bir hocaydı. Çok seviyordum ben onu. Çok güzel konuşmaları vardı. Küçük bir camiydi. Şirindi ama güzeldi yani. Annem hep demek ki oraya mukabeleye ya da orada mı vardı yalnız mukabele
bilemiyorum. Evlerde yoktu demek ki önceden. Hep oraya giderdik biz. Orada okunurdu. Sohbetler olurdu. Annem çok acele ederdi. Aman diyordu hemen yemeğimizi yapalım. Gidelim diyordu camiye, mukabeleye. Hem dinleyelim sohbetleri. Sonra eve gelirdi koşu koşu. İşte iftar hazırlığı. Erken oluyordu tabii o zaman. İftar hazırlığı yapardık. O cami de çok güzeldi. Çok şirindi. Ulaşım Kadırga'da daha fazla otobüs kullanıyorduk. Yedikule'ye taşındıktan sonra orada da çarşı olayı olunca tren kullanıyorduk. Tren daha çabuk hızlı götürüyordu. Yine otobüste ama daha fazla trenle gidiyorduk. Ama son zamanlar tren kalkınca bu sefer otobüslerle daha fazla gitmeye başladık. O şekilde. Yani Kadırga'dayken her şey ayağımızın altındaydı, çarşı yakındı. Orada pek yani akrabalara gitmek için otobüs kullanıyorduk. Beyazıt Meydanı vardı. Oradan bütün otobüsler oradan kalkardı. Oradan o şekilde giderdik. Ama Yedikule'ye geçtikten sonra, Küçüklanga'ya geçtikten sonra oradan mutlaka otobüs. Oradan da Aksaray'a iniyorduk veya Küçüklanga durağında bekliyorduk. Yedikule'den gelen otobüse binerdik. O şekilde gidiyorduk. Tarihi yerler derken camiler. Yedikule'de İmraorku Lisesi vardı. Orada pazar günleri işte madam teyzeler falan hepsi siyah başörtülerini takarlar. Güzel kıyafetlerini giyinirler. Oraya giderlerdi ve pazar günleri o çan çalardı. Dan dan dan. Artık onu bilmiyorum herhalde onların toplanma şeyi miydi neydi. İçeriye girerler. Orada işte ayinlerini, her şeylerini yaparlar. Ondan sonra dışarıya çıkarlarmış. O şekilde oluyordu. Bizim camilerimiz normal her zamanki gibi gittiğimiz görevlerimizi yapıyorduk orada. Şimdi eski tabii daha bir bağlılık vardı, daha bir samimiyet vardı. Çok çok daha iyiydi. Şimdi ben önce Kadırga'daki komşuluk çok fazla iyiydi. Dediğim gibi artık Cinci Meydanı'na kadar hemen hemen herkes birbirini tanır, selamlaşır. Küçüklanga'ya geçtik. Orada apartman içi çok iyiydik, çok samimiydik. Etraf fazla çok sık görüşemiyorduk ama iyiydi, orası da iyiydi. Yedikule'ye geçtik. Yedikule'de yine apartman içi çok iyiydik. Birkaç hane etraftan görüşmelerimiz oluyordu. Şimdi Beylikdüzü'ne geçtim. Beylikdüzü'nde iyi, fena değil, güzel, burası da iyi. Burada da güzel komşuluğumuz var. Ama eski komşuluklar yani yok gibi bir şey. Ama yine de iyi sayılır yani. Ben memnunum şu halimden de. Fatih'teki günlük hayatımız tabii yani daha güzeldi, daha iyiydi, daha neşeliydi. Günlerimiz daha da gençtik herhalde. Daha tadına varıyorduk her şeyin. Şimdi Beylikdüzü tarafına geçtik. Orada biraz tabii daha fazla alışveriş yerleri var. Ama tabii biraz mesafe var. Yürüme alanları. Yürüyerek gidiyoruz eşimle birlikte. Yani o şekilde yani eski güzellikler yok diyecek gibi bir şey ya. Yani yok, eski tat yok diyeceğim yani. Valla Fatih'e taşınmayı şu an düşünmem. Ama hani eski komşularım, eski yakınlarım hani. Çünkü herkes dağıldı. Bizim birçok aile, akrabalar vardı. Onlar hani hep birlikte hani dönelim tekrar eskiyi yad edelim deseler tamam evet ama şu an için düşünmüyorum. Fatih'li olmak çok güzel, çok güzel çocukluğumuz geçti, anılarımız, genç kızlığımız, orta yaşımız çok güzeldi. Güzel günlerimiz olurdu, güzel piknik alanları, yaşama sevincimiz çok iyiydi. Hiçbir yere yani her yere korkusuz giderdik. Yani şu an bir yere gideceğiz, inanın korkuyoruz yani. Çünkü ortam çok bozuldu ama önceden öyle değildi. Önceden dediğim gibi herkes birbirini tanır, selamlaşır. Sokağa gece yarısı bile çıksan korkusuzdun çünkü herkes birbirini tanıyor. Korurdular seni yani bir şey olmazdı. Ama şimdi maalesef öyle değil yani. O ayrıcalık var yani. Şimdi şu an ortam pek hoş değil yani korkulu. Ben bile dün eşimle çıktım Beylikdüzü'nde. Geç saatte bir alışveriş yapalım dedik ama yani orası bile çok yani güzel, sakin, iyi bir yer ama yine de korkuyorum. Her an Allah korusun bir şey olabilir mi diyorum. Ama önceden yaşadığımız senelerde hiç öyle değildi. Kadırga olsun, Yedikule olsun rahatlıkla çıkıyorduk, geziyorduk, dolaşıyorduk.
Ama şu an öyle değil maalesef.